Selamun aleyküm arkadaşlar. Bir toprak parçası uğruna canımızdan geçtiğimiz Türkiye 1923 yılında kurulan bir ülkedir. Bu sene tam 100 yaşına girecek. Dile kolay, tam bir asır. 100 sene boyunca gerek seçimlerle gerek darbelerle sürekli hükümetler ve muhalefetler değişti. Yine şu anda gündemimizde olan yaklaşık bir ay sonra olacak bir seçim bulunmakta. Bizler de bu videoda 100 sene boyunca geçmişten günümüze kadar gerçekleşen seçimler hakkında bilgiler vereceğiz. Videomuza geçmeden önce videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Türkiye tarihinde 1921 ve 1924 anayasalarının yürürlükte olduğu dönemlerde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde herhangi bir sorun yaşanmazken 1961 ve 1982 anayasalarının yürürlükte olduğu dönemlerde Cumhurbaşkanı seçimleri siyasi krizlere neden oldu. Çözüm arayışları sırasında 4 kez anayasa değişikliği gündeme geldi. 1973, 1980 ve 2000 seçimlerindeki değişiklik önerileri meclis tarafından reddedildi. 2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gündeme gelen anayasa değişikliği referandumla kabul edilerek seçim sisteminde köklü değişiklikler yapıldı. Cumhurbaşkanları 2007 anayasa değişikliğine kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri tarafından seçildi. 2007 yılında yapılan anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi öngörüldü. 1923-1961 yılları arasında yapılan 12 Cumhurbaşkanlığı seçimine tek aday katıldı ve bu seçimler birinci turda tamamlandı. 1966'dan sonraki 6 seçimde birden çok aday çıktı. Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim 1923'te yapılan seçimde tek aday olan Gazi Mustafa Kemal Paşa toplantıda hazır bulunan 158 milletvekilinin oy birliğiyle Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Atatürk 1927, 1931 ve 1935'te yapılan seçimlerle yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ve 15 yıllık Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de vefat etmesi üzerine 11 Kasım 1938'de Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni Cumhurbaşkanı seçmek üzere toplandı. Meclis toplantısına katılan 348 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi grubunun adayı İsmet İnönü'yü oy birliğiyle Türkiye'nin ikinci Cumhurbaşkanı olarak belirledi. İsmet İnönü 3 Nisan 1939'da toplantıda hazır bulunan 413 milletvekilinin oy birliğiyle ikinci kez Cumhurbaşkanı olurken 1943 genel seçimlerinden sonra toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi 8 Mart 1943'te toplantıda hazır bulunan 435 milletvekilinin oy birliğiyle İsmet İnönü'yü 3. kez Cumhurbaşkanı seçti. 1946 genel seçimlerinden sonra toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk toplantısını 5 Ağustos 1946'da yaptı ve Kazım Karabekir'in meclis başkanı seçilmesinin ardından Cumhurbaşkanı seçimine geçildi. İsmet İnönü 388 milletvekilinin oyuyla 4. kez Cumhurbaşkanı seçilirken Fevzi Çakmak 59 oyda kaldı. 14 Mayıs 1950'de yapılan genel seçimlerin ardından iktidar değişikliği yaşandı ve 27 yıldır iktidarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi muhalefete düştü. Demokrat Parti Meclis Grubu 20 Mayıs 1950 günü toplanarak Celal Bayar'ın Cumhurbaşkanı adaylığına karar verdi. 22 Mayıs 1950'de toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde divan seçiminin ardından Cumhurbaşkanı seçimine başlandı. Oy kullanan 453 üyenin 387'si Demokrat Parti Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Celal Bayar için oy kullandı ve Bayar ilk turda seçildi. İsmet İnönü 64, Halil Özgürük ise 1 oy aldı. Celal Bayar 14 Mayıs 1954'te 486 oyla ve 1 Kasım 1957'de 413 oyla tekrar Cumhurbaşkanı seçildi. 15 Ekim 1961'de yapılan genel seçim sonuçlarından memnun kalmayan ve kendilerine Silahlı Kuvvetler Birliği adını veren bir grup İstanbul Harp Akademisi'nde bir toplantı yaparak 21 Ekim protokolünü benimsedi ve yönetime yeniden el koyma kararı aldı. Bu 4 Ekim günü ise Çankaya'da Devlet Başkanı Cemal Gürsel başkanlığında siyasi parti genel başkanları ve kuvvet komutanlarının yaptığı toplantı sonucunda
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını güvence altına alan bir protokol siyasi parti liderleri tarafından imzalandı. Siyasi parti liderlerine imzalatılan protokolün ilk maddesi, partiler Cumhurbaşkanlığı için namzet göstermeyecekler. Gürsel'e oy verilmesi için elden gelen gayreti gruplarında sarf edeceklerdir şeklindeydi. Söz konusu protokolün imzalanmasından bir gün sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi toplandı ve 26 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi birleşik toplantısına oylamaya katılan 607 üyenin 434'ü Gürsel'e, 17'si çeşitli kişilere oy verdi. 156 üye ise boş oy kullandı. Bu seçimde Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu Samsun üyesi Ali Fuat Başkil aday olmak istedi. Ancak Milli Birlik Komitesi üyelerinin baskısı üzerine üyelikten vazgeçmek zorunda kaldı. Başkil senatörlükten istifa ederek Ankara'dan ayrıldı. Cemal Gürsel 26 Mart 1966 tarihinde tedavi için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nden yurda getirildi ve aynı tarihte toplanan Gülhane Askeri Tıp Akademisi komutanlığında kendisini muayene eden 37 uzman hekimin hazırladığı raporla görev ve yetkilerini yerine getirebilecek bir durumda olmadığı belirtildi. Bu rapor 28 Mart 1966 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okunarak anayasanın 100. maddesi uyarınca yeni Cumhurbaşkanı seçmek üzere oylamaya geçilmesine karar verildi. Cemal Gürsel'in Cumhurbaşkanlığı sağlık nedenleriyle sona erdirilince Türk Silahlı Kuvvetleri hem hükümete hem de muhalefet partilerine kendi adaylarının Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay olduğunu yazılı olarak bildirdi. Yeni bir darbe korkusu taşıyan Adalet Partisi frenleyici bir güç olarak 27 Mayıs darbecilerin içinde olmamakla birlikte sonradan onlara destek veren Sunay'ı doğal karşıladı. Cumhuriyet Halk Partisi Cevdet Sunay'a kendi adayı gözüyle baktığını, başka aday göstermeyeceğini ve bu konuda kararlı olduğunu kamuoyuna duyurdu. 28 Mart 1966 tarihinde yapılan seçimde Cevdet Sunay 650 üyeli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 477 üyenin oyu ile Cumhurbaşkanı seçildi. Bu seçimde Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş de Cumhurbaşkanlığı için adaylığını koydu ve 11 oy aldı. 5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın Cumhurbaşkanlığı 28 Mart 1973'te sona erdi. 13 Mart 1973'te seçim süreci başladı. Adalet Partisi ve Demokrat Parti Faruk Güller'in adaylığına karşı çıkarak kendi adaylarını gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi ise seçimlere katılmama kararı aldı. Faruk Güller'in karşısında Adalet Partili üyelerce aday gösteren Tekin Arıburun ve Demokrat Partili üyelerce aday gösteren Ferruh Bozbeyli yer aldı. Tekin Arıburun ve Faruk Güller ilk 6 turda seçilmek için gerekli oy sağlamayınca 21 Mart'ta adaylıktan çekildi. Sunay'ın görev süresinin uzatılamaması üzerine siyasi parti liderleri yeni aday tespiti için görüşmelere başladı. Uzlaşma arayışları neticesinde Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyetçi Güven Partisi Anayasa Mahkemesi Başkanı Muhittin Taylan ismi üzerinde uzlaştı. Ancak Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın Muhittin Taylan'ı kontenjan senatörü olarak atamayı reddetmesi üzerine başka bir aday arayışına girdiler. Nitekim Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyetçi Güven Partisi halen senato üyesi olan Fahri Korutürk'ün adaylığı üzerinde anlaşma sağladı. Fahri Korutürk 6 Nisan 1973'teki oturumda yapılan 15. tur oylamada gerekli olan oy çoğunluğunu sağlayarak 365 oyla Cumhurbaşkanı seçildi. 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün görev süresi 6 Nisan 1980'de sona erdi. Fahri Korutürk'ün görev süresi sona ererken Cumhurbaşkanı seçimine yönelik tartışmalar çok önceden başladı. 22 Mart 1980'de başlaması gereken turlar aday olmaması nedeniyle 25 Mart tarihine ertelendi. Aday çıkmayınca Mardin Bağımsız Milletvekili Nurettin Yılmaz aday oldu. Turların devamı boyunca pek çok aday çıktı. 5,5 ay süren 118 birleşimde Cumhurbaşkanı seçimi için yapılan 115 turda sonuç alınamadı ve ülke
5 ay 6 gün Cumhurbaşkanısız kaldı. Kenan Evren 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle devlet başkanı olduktan sonra 7 Kasım 1982 günü yapılan halk oylamasıyla onaylanan anayasa hükmü uyarınca Cumhurbaşkanı seçildi. 6 Kasım 1989 tarihinde görev süresi son bulan Kenan Evren yerine oylamanın 3. turunda 285 milletvekilinden 263 oy alan Turgut Özal 8. Cumhurbaşkanı seçildi. İktidar ile muhalefet arasında gerilimin en üst düzeye çıktığı bu seçimin en önemli özelliği seçimin yalnız bir partinin katılımıyla gerçekleşmiş olması ve seçimin meşrutiyet tartışmalarına konu olmasıydı. 9 Kasım 1989'da göreve başlayan Turgut Özal'ın 17 Nisan 1993'te vefatı üzerine Cumhurbaşkanlığı makamı boş kaldı. Turgut Özal'ın vefatı üzerine yeni Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turu 8 Mayıs 1993'te yapıldı. Seçimde Doğru Yol Partisi koalisyon hükümetinin Başbakanı Süleyman Demirel, hükümet ortağı Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin de desteğini alarak aday oldu. Muhalefetin Demirel'e karşı ortak bir aday çıkarma girişimleri sonuç vermedi. Partiler ayrı ayrı aday gösterdi. Seçimde Milliyetçi Hareket Partisi'nin de büyük bir bölümünün desteğini alan Demirel, 16 Mayıs 1993'te 3. turu yapılan seçimde 244 oy alarak Cumhurbaşkanı seçildi. Süleyman Demirel'in 9. Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Cumhurbaşkanı seçimleri Cumhuriyet tarihinde belki de gerilimin en az olduğu seçim oldu. 16 Nisan 2000'de başlayacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşırken 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in yeniden seçilmesine olanak verecek anayasa değişikliği gündeme geldi. Anayasanın 101. maddesinde önerilen değişikliğin amacı Cumhurbaşkanının görev süresini 5 yıla indirmek ve bir kimsenin 2 kez seçilmesinin önünü açmaktı. Demokrat Sol Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Anavatan Partisi'nin gündeme getirdiği değişiklik önergesine Doğru Yol Partisi'nden de destek gelmesine rağmen anayasa değişikliği için yeterli oy çokluğu sağlanamadı. Bunun üzerine ortak aday arayışına giren koalisyon ortakları meclis üyeleri arasında bir aday üzerinde anlaşma sağlayamayınca dönemin Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer'in adaylığı üzerinde uzlaştı. Doğru Yol Partisi ve Fazilet Partisi de Sezer'in adaylığını destekledi. Buna rağmen çeşitli partilerden milletvekilleri adaylıklarını devam ettirdi. Ahmet Necdet Sezer 3. tur oylamada 330 oy alarak Cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alan siyasi partilerin tamamı tarafından desteklenen Ahmet Necdet Sezer 1982 Anayasası döneminde meclis dışında seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu. Ahmet Necdet Sezer'in görev süresinin bitimi yaklaşırken Cumhurbaşkanlığı için adaylar açıklanmaya başladı. İktidar Partisi AK Parti aday olarak Abdullah Gül'ü gösterdi. Aynı partiden Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay da adaylığını açıkladı. Abdullah Gül 28 Ağustos 2007'de 3. tur oylaması yapılan seçimde 448 oyun 339'unu alarak Cumhurbaşkanı seçildi. Diğer bir tartışma konusu ise Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresinin ne kadar olacağına ilişkin oldu. Tartışma 19 Ocak 2012'de 6271 sayılı kanunla noktalandı. Kanunla Abdullah Gül'ün görev süresi 7 yıl olarak belirlendi. Buna göre Abdullah Gül'ün görev süresi 28 Ağustos 2014'te sona erecekti. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığından sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanını belirlemek için 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk olarak Cumhurbaşkanını halkın doğrudan oyuyla seçtiği, ayrıca kabul edilen değişiklikle Cumhurbaşkanlığı görev süresinin 7 yıldan 5 yıla düşürüldüğü ilk seçim olacaktı. Cumhurbaşkanlığı seçimine Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş ve Ekmelettin İhsanoğlu aday olarak katıldı. Seçim Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Ağustos 2014 tarihinde düzenlenen ilk turda Cumhurbaşkanlığı seçilmesiyle sonlandı. Tarihler bu kez de 16 Nisan 2017'de gerçekleşen referandumda anayasa değişikliğine çevrildi. 16 Nisan 2017'de yapılan referandumda anayasa değişikliğinin kabul edilmemesi için çalışan Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokrat Partisi,
Saadet Partisi ve İyi Parti'nin hayır oyları %48.59'a kalırken AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin yürüttüğü evet oyları %51.41 ile ipi göğüsledi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halkın oyları ile kabul edildi. Buna göre referandumdan sonra yapılacak ilk seçimler ile Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yürürlüğe girecek şekilde yasal düzenlemeler hazırlandı. 2018 yılına gelindiğinde ise takvimler 24 Haziran'ı gösterdiğinde hem milletvekili genel seçimi hem de Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk tur seçimleri gerçekleştirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk Cumhurbaşkanı olarak 9 Temmuz 2018 tarihinde yemin ederek görevine başladı. Arkadaşlar, videomuz burada son bulmaktadır. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.